İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün onaylanma ihtiyacı ve öz değer, kendini sevmek üzerine konuşmaktır niyetim. Ve bu videonun çağrısı da artık onayı dışarıda aramayı bırakıp kendi içindeki o sonsuz sevgiye uyanmak olsun. İnsan neden kendini onaylatmak ister? Neden onaylanma ihtiyacı duyar? Bu ihtiyaç nereden doğar? Sonsuz sevgi iken, özü sonsuz sevgi iken neden onaylanmak ister? Çünkü kendini zihin zannettiğinde ve bu unutma oyununun içinde kendini unuttuğunda, yani sonsuz sevgi olduğunu unuttuğunda bir dış dünya illüzyonu yaratılır. Senin dışında bir dünya olduğu illüzyonu yaratılır. Ve kendinin sevgi olduğunu unuttuğunda sevgiyi dışarıda arama hali başlar. Bu halde de kendi dışındaki dünya tarafından onaylanmak isteyecektir. Çünkü eğer onaylanır ise aslında sevileceğini düşünmektedir. Bunların hepsi zihnin oyunudur. Çünkü senin dışında bir dünya yoktur. Senin dışında hiçbir şey yoktur. O halde onaylanacak bir sen de yoktur. Çünkü sen zaten varlığınla onaylanmış olansındır. Bugün bulunduğun bu hal saç telinden kirpiğine kadar, boyuna kadar ve belki de tüm davranışlarına kadar her şey içindeki Yaradan tarafından zaten onaylanmıştır. Ve varlığın kutsanarak varlık bulmuştur. Şu an bulunduğun bu hal, düzeltmek istediğin, değiştirmek istediğin bu hal zaten onaylanmış olandır. Her şeyi, tüm evrenleri yaradan Yaradan tarafından onaylanmıştır. O halde zaten onaylanmış olanın, varlığı Tanrı'nın varlığıyla kutsanmış olanın tekrar onaylanmasına ihtiyaç var mıdır? Eğer kendini bütünden ayrı zannetmeyi bırakır ve her şeyin bir bütün olduğunu ve gördüğün her şeyin ve özellikle de senin Tanrı'nın bir ifade buluşu, Tanrı'nın bir forma girişi olduğunu idrak edersen, o halde onaylanma ihtiyacı da ortadan kalkar. Çünkü varlığının zaten kutsanarak varlık bulduğunu fark edersin. Her şeyin olması gerektiği gibi ve zaten son derece kusursuz olduğunu fark edersin. Kusur dediklerin bütünün içinde kaybolur. Çünkü kusur sadece parçaya baktığında var olacaktır. Çünkü eğer parçayı bütünden ayrı zannedersen, o halde baktığın şeyde kusur göreceksindir. Oysa her şey bir bütündür, her şey birdir ve bugün kusur zannettiklerin o bütüne son derece değerli bir hizmettir. Her şey tam da olması gerektiği gibi son derece kusursuz varoluşta daimi varoluşun sürmesine hizmet etmektedir. Yapılacak tek şey kendini kişilikle özdeşleştirmeyi bırakıp kendini sadece bu beden ve zihinden ibaret zannetmeyi bırakıp her şeyin Tanrı'ya ifade olduğunun idrakinde kalmak ve bu bilgiyi zihinde köklemektir. Bu bilgiyi zihinde köklersen her şeyde ifade bulanın o olduğunu tam anlamıyla idrak edersen bugün varlığının da tam da olması gerektiği gibi olduğunu fark edersin. Aksi takdirde sürekli olarak dış dünyadan onay bekleyecek, sevgiyi kendi dışında arayacaksındır. Oysa sevgiyi kendi dışında aramak seni daima olarak sevgisiz hissettirecektir. Çünkü senin içindeki o yüce ben, Tanrı, sana bunu dışında arama. Dön ve beni kendi içinde bul demektir. Kendine olan sevgiyi kendi içinde bul demektedir. Bu sebepten dış dünyadan her ne kadar onay bekler ve değeri, sevgiyi her ne kadar dış dünyadaki sana yapılan davranışlarda ararsan,
seni kendi içine, merkezine itmek için dış dünya sana daha sevgisiz görünecektir. Ama bu senin lütufundur. Bu senin mucizendir. Çünkü kendi içindeki sevgiyi fark ettiğinde zaten dış dünyadaki hiçbir şeyin bunun minicik bir parçası bile olamadığını fark edersin. Çünkü saf sevgi olan sen burada olduğun halinle kendini kutsayarak burada var etmişsindir. Ve içindeki Tanrı'nın sana sevgisi o kadar yücedir ki bu evrende ve bu varoluştaki hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Her şeyin özenle tasarlanmış, tüm varoluşun özenle var edilmiştir. Düzeltmeye çalıştığın şey kusursuzluğun kendisidir. Düzelteceğin hiçbir şey yoktur. Fakat farkına varacağın çok şey vardır. Kendinin kusursuzluğunun farkına varacaksındır. Bu da ancak işte o değeri, o sevgiyi kendi içinde keşfetmek ve bir dış dünyanın olduğu illüzyonundan arınmaktadır. Bunun altında yatar bu. Sadece senin var olduğun ve gördüğün her şeyin de senin içinde var olduğunu bilmektir. Bunu bildiğinde ve sadece kendi içine yöneldiğinde ve olduğun şeyinin üstüne örttüğün örtüleri kaldırdığında, bu ayrılık illüzyonunu ortadan kaldırdığında, her şeyin sen olduğunu bildiğinde, zaten tüm bu örtülerin altından, tüm bu toz toprağın altından saf sevgi olan senin ışığı parlayacaktır. Ve o hep seninledir. İçindeki yücelik, Tanrı sürekli sana, senin içinden, seni sevdiğini söylemektedir. Senin saf sevgi olduğunu söylemektedir. Her şeyin kusursuzluğunun daima senin gözlerinin önünde olduğunu söylemektedir. Artık sevgiyi dışında değil, kendi içinde keşfetmeye izin vermeni beklemektedir. Yapacağın tek şey, kendi içinde mevcut olan o sonsuz sevginin parlamasına izin vermektir. O ışığın dışına ördüğün bu kabuğu parçalayıp atmasına izin vermektir. Ve bu son derece basittir. Çünkü dışında değildir. Hep senin içindedir, hep seninledir ve hep sendir. Eğer bu dışında olsaydı, bunu aramak ve bulmak zor olabilirdi. Bunun için metotlar gerekebilirdi. Bunun için çaba gerekebilirdi. Fakat yapacağın tek şey sadece ve sadece bu sonsuz sevginin, bu sonsuz değerin ve bu sonsuz ışığın üstüne örttüğün, olmadığın şeyler örtüsünü kaldırmaktır. Senin bütünden ayrı bir parça olduğun illüzyonunu kaldırmaktır. Senin sadece bir zihinden ibaret olduğun illüzyonunu kaldırmaktır. Senin sadece sevgi olduğuna uyanmaktır. İşte bunu yaptığında ışığın içinden parlayacak ve ne kadar değerli olduğunu fark edeceksindir. Düzeltmeye çalıştığın şeylerin son derece güzel olduğunu fark edeceksindir. Tanrı'nın ışığının, Tanrı'nın sevgisinin, Tanrı'nın desteğinin hep seninle olduğunu ve onun senin içinde olduğunu ve onun sen olarak bu oyunu oynadığını fark edeceksindir. Onun sevgisinin daima seni sarıp sarmaladığını fark edeceksindir. Ve bu dış dünyadaki tüm onay beklentisini kaldırır. Eğer kendini zihin zanneder, kendini beden zanneder ve ben buyum, benim dışımda da bir dünya var dersen ve bu dünyadaki onaylanma ihtiyacından, bu dünyadaki onaylanmalardan mutlu olmaya çalışırsan bu sadece mutsuzluk getirir. Çünkü bugün onaylandığı için mutlu olan zihin, bugün onaylandığı için kendini değerli zanneden zihin, yarın yerildiğinde de mutsuz olacak, acı çekecek ve kendini sevgisiz hissedecektir.
Oysa o sevgi senin içindedir. Ve kendi içindeki sevgiye uyandığında, kendine olan sevginin parlamasına izin verdiğinde, dış dünyadaki hiçbir şey seni mutsuz edemeyecektir. Çünkü artık onaylanmak ve yerilmek arasında da bir ayrım kalmamıştır. Çünkü senin ihtiyacın artık dışarıda değildir. Artık tüm sevilme ihtiyacı buharlaşır. Çünkü sevginin kendisi olan sene uyanırsın. Sevginin kendisi olan içindeki yüce ben olana uyanırsın. Artık dış dünyadaki davranışların hiçbiri seni etkilemez. Çünkü artık sen onaylanmayı beklemiyorsundur. Onaylanmayı beklemediğinde artık yerilmek ya da küçük görülmek de önemli olmayacaktır. Çünkü artık sen küçük olmadığını biliyorsundur. Bu halde de bu komik oyunun içinde, kendi içindeki ışığın parlamasına izin verdiğinde, yani özün kişiliği eritip ortaya çıkmasına izin verdiğinde, zaten her şey sana, senin yansıtan olacaktır. Yani senin sevgini sana gösteren olacaktır. Çünkü artık sen kendini tüm beklentilerden bağımsız, tüm olan bitenden bağımsız, tüm onaylanma beklentilerinden bağımsız, zihnin normallerinden bağımsız, içindeki sevgiyi yaşamaktasındır. Zihin sürekli olarak bir dış dünya olduğunu söyleyecektir. Çünkü onun silahı budur. Sen küçük bir parçasın ve senin dışında da bir dünya var demektedir. Bu halde de bu kendinden yaratılan ve kendi yarattığı illüzyonsu dünyaya fazlaca anlam atfederek buradan onaylanmak isteyecektir. Buradan değer görmek isteyecektir. Oysa senin dışında bir dünya yoktur ve senin dışından onaylanman senin kendini keşfetmene hizmet etmez. Yapacağın tek şey tüm dünyanın, hatta tüm evrenin, tüm varoluşun senin içinde ve senin hayalinde canlandığını bilmek ve kendi merkezindeki o sonsuz sevginin ortaya çıkmasına izin vermektir. Ve bu son derece basittir. Zihin tarafından kolay algılanmayabilir, fakat son derece basittir. Çünkü seninledir, sendedir ve sendir. Hepinizi çok seviyorum. İçinizdeki yüceliğe selam olsun. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.